Herkese yeni bir videodan merhaba. Şu anda Asya kıtasının en zengin ülkelerinden birindeyim. Malezya'dayım ve Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dayım. Nasıl zengin bu Malezya? Gerçekten sokaklarında dolaştığınızda falan anlıyorsunuz, böyle yüksek binalar, gökdelenler, caddeler kocaman kocaman, acayip güzel arabalar her yerde. Bir alışveriş merkezleri var. Aman aman. Yani Singapur'dan sonra sanıyorum burası en zengin ülkelerinden biri Asya kıtasının. Şimdi peki bugün bu videoda ne yapacağız? iPhone fiyatlarının en uygun Malezya'da olduğunu biliyor muydunuz? Hem de Kuala Lumpur'da. Buraya elektronik almak için, iPhone almak için gelen bir sürü insan var. Ve şimdi o zaman ben de dedim ki ben de size bunları göstereyim. Ne kadarmış, neler varmış, neler yokmuş, bizden ne kadar farklıymış falan, hepsine bakalım. Şimdi burada bir elektronik yeri var. Adını unuttum, dur bakayım. Plaza Lovyat diye bir yer. Şimdi oraya gideceğiz. Bu arada ben hosteldeyim. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim biraz etrafı. Burası şu ana kadar kaldığım en şahane hostel. Yani bütün seyahatim boyunca, 3-4 yıllık seyahatlerim boyunca en iyi hostel yani. Şöyle, şu biraz garip. Çünkü hava çok sıcak ve şömine görüntüsü var, bilmiyorum. Çok saçma burası. Oturma alanı, şurası kocaman bir mutfak ve çalışma alanı. Böyle sessiz sakin. Ben biraz heyecanlı konuşuyorum ama o kadar sessiz sakin ki burası. İçeride de odalar falan var ve odalar falan da acayip güzel gerçekten. O zaman hadi gidelim. Evet, hostelin çıkışı böyle bir şey. Yağmur yağıyor. Wow, bayağı yağmur yağıyor. Neyse gidelim. Çünkü giderken şöyle şeyler var. Üstü kapalı. Şurada hemen şeye bineceğiz. Metroya. Ama burada metro yukarıdan kalkıyor. Yani kalkıyor demişim, yukarıdan gidiyor. Böyle. Wow, çok yağmur yağıyor bu arada ya. Nasıl olacak bu iş? Yani 4 gündür Kuala Lumpur'dayım. Hiç yağmur yağmadı. İlk defa yağmur yağıyor. Ve benim bugün planım video çekmekti size. Enteresan, gidemem artık, gidemem, bakın. Kesinlikle gidemem, çok oldu. İlk defa görüyorum Malezya'da bu kadar yağmur. Yağmur dindi ama size böyle güzel bir şey göstereceğim şimdi. Malezya tropik bir ülke ve muson yağmurları her an yağabilir. O yüzden adamlar şöyle bir şey yapmış. Yani adam halkını düşünmüş. Bakın şurada görüyor musunuz şunu? Bu ta benim geldiğim yerden beri var. Ve şimdi bakın yukarıdaki treni de göstereyim. Buna bineceğiz şimdi. Ve bakın hala devam ediyor, görüyor musunuz? Ta oraya kadar. Ve ondan sonra da sadece caddelerde kesiyor. Sonra tekrar başlıyor. Hiç ıslanmadan yağmur yağsa da yürüyebiliyorsunuz. Çok güzel değil mi? Bakın biraz önce yağan yağmurdan eser kalmadı. Yerler anında kurudu. Yaklaşık ne kadar oldu biliyor musunuz? Böyle 6 dakika falan geçmiştir üstüne, yani çok da geçmedi. Çok ilginç. Bu arada ben yanlış tarafa yürümüşüm. Dolayısıyla o metroya binemedim. Ve zaten de yürüyüş mesafesi çok yakındı. Ben sadece ona binmek için şey yapacaktım. Yani yürüdüm. Ve şu anda saat 3-3:30 civarı ve size nasıl terlediğimi anlatamam. Böyle buradan deli gibi ter akıyor şu anda. O kadar bir sıcak var ki çok acayip bir şey. Burası Bukit Bintang diye geçiyor. Buranın en ünlü meydanlarından biri. İşte burada pavilyon alışveriş merkezi, bir sürü alışveriş merkezleri var. Yiyecek yerleri falan var. Evet, plazaya geldik. Plaza Lovyat.
Şöyle bir yer. Girelim bakalım neler varmış içeride. Oh, buz gibi içerisi. O kadar terledim ki iyi geldi şu anda. Vay, şuraya bak. Nereden başlasak bilemedim. Böyle sanki çok böyle acayip güven vermeyen yerler de var. Ve böyle büyük büyük mağazalar da var. Böyle bunların hepsi ayrı ayrı küçük küçük şeyler. Dükkanlar değil. Bir de böyle mağazalar var. Her markanın mağazası var. Telefon, kamera, bilgisayar, onların bütün ekipmanları, ses sistemleri falan, her şey var. Her şey var. İlk durağımız iPhone mağazası ve gelin bakalım iPhone'lar kaç paraymış. Şöyle bir iPhone mağazasındayız. Video çekmeme de izin verdiler. Mesela burada ilk iPhone'umuz bu. iPhone 14 Pro. Bunun fiyatı 128 GB'ı 5049 ringgit bunun fiyatı. Yani yaklaşık, ben kontrol ettim, 1200 dolar civarı bir şey. Türk parasıyla da galiba 23 müydü, 25 miydi? 1000 TL yapıyor. Yine doğrusunu, tam doğrusunu buraya yazarım. Şimdi ben kontrol ettim. Türkiye'de 41 bin lira falan diyor. Doğru mu bu? Bu kadar mı fark ediyor? Ben bile bu kadar fark ettiğini bilmiyordum. Normal bir iPhone 14 isterseniz yine 128'lere bakıyorum hep. 3849 ringgit. iPhone 14 Pro'nun 256'sı da 5549 ringgit. 512'si 6549 ringgit. 1 terabaytı da 7549 ringgit. 40 bin liraya telefon mu satılıyor? Ben inanamıyorum. Geldiğimiz nokta böyle mi? 40 bin TL nedir ya? Çok para değil mi ya? Ve şimdi burada iPhone 14 Pro Max'ı görüyoruz. Bu da 128'liği 5549 ringgit. 256'lığı 6049 ringgit. 512'liği 7049 ringgit ve 1 terabaytı 8049 ringgit. Nasıl fiyatlar, nasıl buldunuz bilmiyorum, benim için çok acayip fiyatlar bunlar. Bir telefona 40 bin 50 bin lira nasıl veriliyor, ben kafam almıyor. Ya da veriliyorsa o insanların ne kadar parası var, ne kadar çok parası var yani. Daha tabii bütçem bunlara yetmiyor, iPhone 12, 13 falan alayım diyorsanız eğer, onları da göstereyim. Mesela iPhone 12 Pro 128'liği 2499 ringgit. 256'lığı da 2699 ringgit. iPhone 13 Pro 256'lığı 3899 ringgit. Ve iPhone 13 Pro Max 256'lığı 4399 ringgit. Tabii buna 4000 ringgit verince yeni çıkanı alayım, neden 5000 vermeyeyim diyor insan. Değil mi? Hep böyle oluyor. Taksite giriyor musunuz ya? Bir telefon almak için banka kredisi çeken ya da taksit yapan var mı? Hani illa iPhone'um olsun, illa iPhone 14'üm Pro'm olsun deyip kredi çeken falan var mı? Ya da taksitler yapan var mı? Çok merak ediyorum. Bunu yazar mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi bir kameracıya geldim. Burada kameralar falan satılıyor. Şunlar çok ilgimi çekiyor. Bunlar böyle bir çekiyorsunuz, sonra size şöyle küçük fotoğrafları veriyor ya, onlardan. Şunlardan. Fiyatları da şunlar tek klik, yani içini göremiyorsunuz. 488 ringgit. Mesela bu 588 ringgit. Ve bir tanesi var 698, 700 diyelim, 700 ringgit. Şu. Bunu çok beğendim çünkü bununla fotoğrafı çekiyorsunuz ve buradan seçiyorsunuz.
silebiliyorsunuz ve seçtiğinizi print ediyorsunuz, çıktısını alıyorsunuz. Diğerlerinde öyle değil. Bu 700 ringgit. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum hiç. Arkadaşlar ayrıca GoPro da satıyorlar. Bu GoPro 11 Black, 11 Black, İngilizce söylüyorum. 11 bu. GoPro'nun 11'i, fiyatı da 2200 ringgit. Yani 9300 lira. Türkiye fiyatına baktım. Türkiye'de sanıyorum bu 10.000 küsür. Yani neredeyse 11.000 lira falan. Yani burada da 1000 lira, 1500 lira gibi daha uygun alabiliyorsunuz. Burada böyle şeyler gördüm. Telefona böyle bayağı resim yapıyorlar. Bu bir kap değil. Ha, şöyle gibi. Duvar kağıdı gibi şeyi geçirmişler. Bakın burada şeyi var kağıttan. Ama bu böyle açılabilir. Çok güzel duruyor ama. İstediğin şeyi yapıyorlar. Ve şeyi de, dokusu da çok güzel böyle şeyle. Kabartmalı. Kendi fotoğrafını falan da yapabiliyorsun buraya. Koyabiliyorsun. Çok güzelmiş. Bunlar fiyatlarıymış. 49 ringgit, 45 ringgit falan. Şimdi bir Mi mağazasındayım. Bunu da çok kullanan var biliyorum. Ve gerçekten kameraları falan güzel olan bir telefon bu. Şu. Mi. Yani Xiaomi. Bunun da en son modeli sanıyorum 13'müş. Bunun fiyatına bakalım. Bunun fiyatı 3499, yani 3500 ringgit diyelim. 12 GB artı 250 GB'ı varmış. Burada da 11'i var. 11 Pro'su 1299. Şu 12'sine bakalım. 12T'si 2000 ringgit. Böyle 1 ringgit yazmamışlar da ben yuvarlıyorum artık. 12 Lite'ı işte 1900, 256 GB'lı. Vallahi insanın başı dönüyor biliyor musunuz? Nereye gitsin, ne yapsın, hangi birine gitsin falan. Zaten herkes bir çağırıyor falan. Başım döndü yemin ederim. Yeni bir kata geldik. Sanki hepsi aynıymış gibi gelmeye başladı bana artık. Her yerde zaten iPhone var. Samsung fiyatlarına da bakalım. Can I take video? Okay, iznimizi de aldık. Ben hep izin alıyorum video çekmeden önce. Samsung fiyatlarına da bakalım. Bunlar en son çıkan Samsung'larmış. Ben gerçekten elektronikten hiç anlamayan biriyim. Yani bana işte elimde bir tane iPhone var. O da bu işi yaptığım için aldım. Yoksa hiç öyle işte şu kadar özelliği olsun, şöyle bir şey olsun falan değil. Ama gerçekten iPhone 14 Pro acayip güzel. Yani gerçekten fark ediliyor. O da bu işi yapanlar için ama yani öyle normal telefon gibi kullanan için hiç gerekli değil yani 40-50 bin lira para vermeye. Şimdi bakalım o zaman. Bu neymiş? Galaxy S23 Ultra. Bu 256 GB'lığı 5699, yani 5700 ringgit. Ve bu da 512 6199, yani 6200 ringgit. Valla iPhone gibi fiyatı var bunun. Bu Galaxy Watch saati, yani Pro'su. Bu da 1900 ringgit. Bu Galaxy S23 Plus 256'lığı 4700 ringgit. 512'liği de 5200 ringgit. Bunun da saati varmış. 1200 ringgit. Ay çok güzelmiş bunun şeyi. Oy bayıldım. Bu da normal Galaxy S23. Artık bunların yüzüne kimse bakmıyor herhalde. 3900. Az değilmiş. Bu arada bu 128'li 3900. 256'lı da 4200 ringgit. Thank you. Nasıl fiyatlar? Vallahi Türkiye'den ucuz değil mi? Öyle sanıyorum. Şöyle bir bilgisayarcıya geldim.
Geçiyordum, dedim ki ben MacBook nereden bulurum? Dedi ki gel bizde var. Yakaladılar beni. Thank you. Thank you. Vallahi yakaladılar, oturtturuyorlar. MacBook satacaklar bana. Şimdi ben bir MacBook fiyatını kontrol edeyim bakayım. MacBook'un M2'si çıkmış ya. Ben bayağı uzak kalmışım bu durumlardan. Bakalım kaç paraymış. Şu anın tarihiyle Türkiye'de MacBook Pro M2 işlemci ve 512 hafızalı 35.500 TL. Ben inanamıyorum ya. Yani bir MacBook Pro, son işlemcili bir MacBook Pro şu anda iPhone'dan daha mı ucuz? Şok, şok, şok. Arkadaşlar ne oluyor? Türkiye'de ne oluyor? Ben inanamıyorum, bir telefonun, yani MacBook Pro'dan, bir bilgisayardan daha mı pahalı şu anda? Getirdi. 13 inches available in box pack. This one 13? This is 16. It's Yeah, just, yeah, it's big. it's bigger. 6499. 6500. Yeah. 6500 ringitmiş. Yani bu da 27.500 Türk lirasına geliyor. If you see in Yani dollars, 10.000 TL daha ucuz. 10.000 TL Türkiye'den daha ucuz. İnanabiliyor musunuz? Şimdi şeyi sordum, iPad fiyatlarını da sorayım dedim size. iPad mini iPad varmış. 256 GB'ı Türkiye'de 15.000 mi? Yok, 16.500 TL Türkiye'de. 3.150 ringgit de 13.300 yapıyor. Evet, iPad fiyatlarımız ve MacBook fiyatlarımız da böyle. Şimdi başka bir yerlere bakalım. Burası da böyle bir iPhone mağazası. Burada AirPods'ları gördüm. Onları da göstereyim size. AirPods Pro 1099 ringgit. AirPods 829 ringgit. AirPods bu 3. jenerasyon, bu 2. jenerasyonmuş. 539. Ne farkı var ben bilmiyorum ama sanıyorum bunun en iyisi AirPods Pro. Evet, iPhone fiyatları, elektronik fiyatları da böyleydi burada. Türkiye'den bayağı uygun. Şimdi ben çok acıktım. Acayip açım. Yani sabah sadece bir meyve, bir avuç fıstık, 2 tane de hurma yedim. O kadar. Başka da hiçbir şey yemedim. Şu an saat 6 falan. Ölüyorum açlıktan. Gidip bir şeyler yiyelim. Hadi. Arkadaşlar ben yine geçen gün geldiğim restorana geldim. Şavarma yiyeceğim ve creamy şavarma diyorlar. Thank you. Creamy şavarma, yani böyle kremamsı gibi diyorlar. Onun içinde şunun için diyorlar yoğurt. Yoğurdun içine şey koyuyorlar. Bunlar fıstık falan. Bu içinde tavuk döner var, yani şavarma dediğim. Bu da bizim bildiğimiz pilav. Bunu göstereyim size, bakın. Ay o kadar lezzetliydi ki size anlatamam, o yüzden gelip tekrar yedim. Ay çok açım, bir de şimdi bunu yiyeceğim. Bizim pilavı da buldum. Oh, afiyet olsun bana. Görüşürüz.